Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Han. BYD markasının şu an Avrupa pazarında satışta olan modeli Han. Lüks D sedan segmentinde oyuna dahil oluyor. İçten yanmalı tarafta Camry, Accord, Passat gibi modellerin yanında olan Han. Elektrikli tarafta Tesla S'in rakibi. Tasarım ve lüks özellikler konusunda bütün ilgi üzerine çeken BYD. Lüks sedan modeliyle de sizin ilginizi çekecektir. Haydi gelin yeni BYD Han'a dair bilmeniz gereken her şeyi kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Çinli otomobil üreticisi BYD'nin lüks sedan sınıfında yer alan ilk modeli Han, ilk kez 2020 yılında yollara çıktı. Han ismiyle yeni olsa da G6 ismiyle markanın sedan bayrağını 2011-2018, F6 ismiyle 2008'den 2012'ye kadar taşıdı. Tasarımıyla sıradan bir sedandan ziyade spor otomobil havasında olan Han, elektrikli motorun haricinde plug-in hibrit motora da sahip. Yeni BYD Han'a önden baktığımızda kısık gözleriyle bize bakan bir surat görüyoruz. LED mercek farları ve LED gündüzleriyle etkileyici olan bu farları gri renkte markanın imzası panjur birleştirmiş. Öne doğru sivri bir tasarıma sahip olan yeni Han'ın tamponu spor çizgilere sahip. Hem ağırbaşlı bir duruş hem de hızlı bir izlenime sahip olması onu rakiplerinin önüne geçirecekmiş gibi durmuş. Sefa da durur mu? Yapıştırmış yıldızı. Akıcı silüeti, elektrikli kapı kolları ve detaylarıyla yeni Han profilde de iddialı. Yeni BYD Han'ın profiline geçtiğimizde açık ara bir sedan otomobilde en beğendiğim tasarımlardan birine şahit olduk. Audi A5 vari bir tasarımda olan yeni Han'ı elbette rakiplerinden ayıran detaylar var. Büyük kaputun çamurluklara kadar gelen çizgisinin arka tarafa doğru kaybolduğu profilde elektrikli kapı kolları bir yıldız daha alır. Kapı altlarında koyu renkli trim parçasının kullanılması ise göze farklı geldi. Buna ek olarak ön kapı üzerindeki parça farklı durmuş ama ben tercih eder miydim bilmiyorum. Aynadaki çift renk detayını da atlamayalım. Her ne kadar sportback havası olsa da C sütunundaki gri parçayla yüksek tavan vurgusu yapılmış. Bu efsane renk ve duruş, efsane jantları ve 245-45-19 inç büyüklüğündeki Michelin Plus Sport lastiklerle tamamlanmış. Renk demişken yeni Han'ı daha da asil gösteren dağ yeşili, imparator kırmızısı da dahil olmak üzere 6 farklı dış renk beğeninize sunuluyor. Yeni BYD Han'da benim en çok beğendiğim yerlerden olan arka tasarımı yollarda görmek için sabırsızlanıyorum. Pantolon ütü ilişkisinin anlatıldığı sözü tamamlayabilecek arka tarafta ilk bakışta bir Jaguar esintisi aldım. Deseni ve tasarımıyla günün hangi saatinde olursanız olun yeni Han'ı hemen fark edersiniz. Bu şık ve birbirini tamamlayan stopların ortasında uzunca Build Your Dreams logosu bulunuyor. Eğimli yapısıyla sanki Superb, bakın Superb değil, Superb'teki gibi tamamen açılan bagaj kapağı izlenimi verse de standart açılan bagaj kapağı ne kadar işlevsel birazdan bakacağız. Stopların etkisinden olsa gerek lüks ve premium duran arka tarafta tamponda ince detaylara yer verilmiş. Yani arkadaşlar yüksek müsaadenizle bu arka tasarıma da el birliğiyle bir yıldız verilir. Sedanın uzunu makbuldür düsturunu şiar edilen BYD, yeni Han'ı 4995 mm uzunluğunda, 1910 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde üretmiş. Bu uzun boya yakışır, arka diz mesafesini arşa çıkaracak dingil uzunluğuysa 2920 mm. Sahip olduğu özelliklerle sadece kendi sınıfında değil, üst sınıfta da rekabetçi olan yeni BYD Han, iç mekan tasarımıyla gözü kapalı kendini aldırır. Yeni BYD Han'ın elektrikli kapı kollarından tutup kapıyı açtığımız anda "Handa ninna ninna ninanay" diyerek ufak çaplı bir konser verdikten sonra sevdiğiniz müzikleri konser tadında dinlemenizi sağlayan 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemine bir selam veriyoruz. Selamı kabul eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Bu lüks, baklava desenli kapılardan geçtiğimizde yanal, baldır, omuz, diz, kol, böbrek, dalak her yerinize tam oturacak spor tasarım koltukları görüyoruz. Aynı zamanda elektrikli hafıza ve ısıtma soğutma özelliklerine sahip olduklarını da ekleyelim.
Şöyle bu koltuklara güzelce yerleştiğinizde ellerimizin arasında en az koltuklar kadar dolgun ve lüks duran direksiyon simidini buluyoruz. İki kollu bir direksiyon simidi üzerinde araçla ilgili ayarları yapabileceğiniz tuşları görüyoruz. Bu etkileyici direksiyon simidinin hemen arkasında ise tamamen dijital gösterge paneli konumlanmış. Her ne kadar çözünürlüğü, teması ve ekran kalitesi başarılı olsa da konsolun ortasındaki 15.6 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranın gölgesinde kaldığını söylemeliyiz. Aynı zamanda dikey olarak da kullanılabilen bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm ayarları yapabileceğiniz gibi kamerasıyla eğlenceli selfie'ler de çekebilirsiniz. Klima kontrolü de dahil tüm ayarları bu ekran üzerinden yapınca ortada başka bir tuşa gerek kalmamış. Havalandırma çıkışlarının hemen altında kapaklı bir alana yer verilmiş. İçinde USB bağlantı noktası ve 2 adet bardaklığın konulduğu bu alan işlev konusunda çok başarılı. Devamında ise şık bir vites koluyla etrafında dörtlü flaşör, mod seçim ve elektronik park freni bulunuyor. Onun hemen arkasında iki yana açılan kapağıyla kol dayama ve saklama alanı bulunurken içerisi kablosuz şarj pedi, USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişiyle taşlandırılmış. Kabine şöyle bir uzaktan bakınca gerçek anlamıyla başarılı ve lüks olduğu su götürmez bir gerçek. Ambiyans aydınlatma ve panoramik cam tavanı söylemesek olmaz. Gelelim arka koltuklara. Kabin böyleyken, dış tasarım böyleyken arka koltuklardan daha azını beklemek haksızlık olurdu. Lüks spor otomobillerin ön koltuklarında dahi zor bulunan tasarımlarıyla arka koltuklar daha ilk anda bizi kazandı. Diz ve baş mesafesi konusunda da oldukça başarılı olan bu koltuklarda uzun yollar seyahat edebilirsiniz. Lüks detaylar arasında kol dayama içinde bardaklıklar, orta konsol üzerinde dokunmatik klima kontrol konfor ekranıyla makam koltuğu ayarları bulunuyor. Yeni BYD-Han'ın iç mekanı bir yıldız, anasının ak sütü gibi helaldir. Gelelim bagaja. Yeni Han'da bu büyük boyunun hakkını tam vermese de 410 litre bir hacim sunuluyor. Sürücü asistanlarını standart olarak sunmasıyla benim favori markalarımdan olan BYD geleneği bozmamış. Bir BYD klasiği olan teknolojik sürücü yardımcı özelliklerinde ve bunları standart olarak sunmasında eline su dökemeyiz. Hepsini saymaya nefesimizin yetmeyeceği sürücü destek asistanları içinde 360 derece panoramik kamera, gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmayan adaptif hız sabitleyici, olası kazaların önüne geçen otomatik acil freni, kapıyı açarken eğer bir araç geçiyorsa sizi ikaz eden kapı açma uyarısı, önden çarpışma önleyici, şerit dışına yanlışlıkla çıkmanız durumunda sizi uyararak tekrar şeride sokan şerit takip asistanı, kör noktanızda kalan araçları aynı zamanda kameralarla görmenizi de sağlayan kör nokta uyarı sistemi, head-up display ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliğiyle yeni Han'da konfor ve güven sizi bekliyor. İçten yanmalı motorları olsa da muhtemelen bizim göremeyeceğimiz BYD'nin motor seçenekleri ve performans detayları iddialı. Evet, doğru duydunuz. Sanki ilk bakışta sadece tamamen elektrikli motorlar üretiyormuş gibi dursa da yeni Han'da 1.5 ve 2 litre hacminde benzinli motorlara eşlik eden elektrikli motorlarla plug-in hibrit modellerde bulunuyor. Allah vere de bize de gele diye duamızı etsek de tamamen elektrikli olarak Avrupa'da yoluna devam eden BYD-Han'ın üzerinde biri ön, diğeri arka aksta bulunan 2 adet elektrik motoruna yer verilmiş. Yani 4 çeker. Tamamen BYD üretimi olan bu motor ve batarya 85.4 kWh hacminde. Sıkı durun, bu bataryayla tam tamına 517 beygir güç, 700 Nm tork hizmetinize amade. Sıfırdan 100'e 3.9 saniyede çıkan Han, hızlı gitse de yine test tükenip 180 km/saat limitine takılıyor. Google. Maksimum menzilde ise 521 km ile bir İstanbul-Ankara yapabilirsiniz. Evet, ortalamada 18.5 kWh enerji sarf ediliyor. DC hızlı şarjda 30 dakikada dolan Han, 6.9 kW'la 14.5 saat, 3.7 ile işi abartarak 27.5 saatte şarj oluyor. 20.000 kilometreye da 12 ayda bir bakımı da reçeteye yazmışlar. 5 yıl 100.000 kilometre garantide sağlamda.
Bu zevke sahip olmanın bedeli ise 72.490 eurodan başlıyor. Bir ince düşündürür. Bu fiyat özellikleri baz alındığında bu segmentte halen daha rekabetçi olabilir mi? Bu sorunun cevabı sizde saklı. Yeni BYD Han'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm detayları bu şekildeydi. Ben yeni BYD Han'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle de bu segmentte kesinlikle ona bir şans veririm. Peki siz yeni BYD Han hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Han hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.